Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz canlı yayına. Şimdi arkadaşlar, şap imalatı biliyorsunuz bizim aslında bir yerde hem zeminleri düzeltmek amacıyla yaptığımız, betonu tesviye etmek amacıyla yaptığımız bir tabaka, hem de beton üzerindeki elektrik, mekanik tesisatları gizlemek için yaptığımız ve betona eğim vermek için yaptığımız ıslak hacimlerde suyun akışını sağlamak için yaptığımız uygulamalardan bir tanesi. Şapın genel olarak işlevi bu. Bazı yerlerde ısı yalıtımına da fayda sağlaması için yapıyoruz. Bazı yerlerde ses yalıtım malzemesi de altına koyup o ses yalıtım malzemesinin üzerine de yapabiliyoruz. Yani aslında şap bir şeyleri saklamak, bir şeylerin kalitesini arttırmak, ses yalıtımının, ısı yalıtımının yaptığımız bir ara katman aslında. Şapın gereken önemi görmediğini düşünüyorum. Yani bugün şantiyelerde çağırıyoruz Mardinli ustalarımızı. Genelde Mardinliler yapıyor biliyorsunuz şap işini. Çağırıyoruz Mardinli ustalarımızı. Hemen en ucuza bunlar böyle 4-5 kişi cengaver hemen geliyorlar böyle şantiyeye. Alt tarafta 2 tane kişi duruyor makinenin başında. Harala gürele böyle kum koyuyorlar. Bir taraftan az çimento koyuyorlar. Çimento koyuyorlar dedim. Koymuyorlar pek. Ondan sonra hemen makineyle döküp geçilen ve yani çok da şey yapılmayan, gereken ilgi gösterilmeyen, önem verilmeyen bir uygulama, ama ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Shop'un önemli bir katman olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili konuşacağız. Shop nedir? Nasıl atılır? Cem Yılmaz'ın repliği gibi oldu. Dayak nedir? Ya bununla ilgili konuşacağız. İnşallah güzel bir yayın olacak. Bu konuda Samet Bey de bir sunum hazırladı sağ olsun. Bize bu konuda destek verecek. O sunum üzerinden aralarda mutlaka kafanıza takılanları sorun arkadaşlar. Shop'la ilgili konuşacağız. Genel eksenimiz şu olacak. Shop niye çatlar? Çatlarsa ne olur? Yani Shop'taki çatlaklar önemli mi? Ve bu çatlaklar önemliyse eğer bunları önlemek için ne yapmalıyız? Hangi önlemleri almalıyız? Bu minvalde, bu çerçevede bir canlı yayın olacak. O zaman sözü uzatmadan hemen Samet Bey'e veriyoruz. Önce ufak bir kendisini tanıttın size. Ondan sonra sohbetimiz yavaş yavaş şekillensin. Evet Samet Bey, buyurun. Merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Sağ olsun Ahmet Bey'le bu ikinci yayınımız olacak. Birincide duvar donatıları ile ilgili konuşmuştuk. Özellikle depreme dayanıklı duvar donatıları ve işte hatıl konusunu bertaraf edilebilir mi, edilemez mi? Bugün de bambaşka bir konuyla buradayız. Samet Uslu, Solidyen Keltex'ten. Sağ olsun Ahmet Bey'le bugün yine bence de yeteri kadar önem görmeyen bir konu hakkında konuşuyor olacağız. Böyle kısa bir hap kıvamında bilgilerle böyle minik bir sunum hazırladık. Onun da sağ olsun bilgileriyle, tecrübesiyle. Onu da isterseniz ekrana verelim. Ekran paylaşımını da yapalım. Sağ olun, siz aslında şap nedir kısmını böyle hızlıca ve en doğru haliyle özetlediniz. Oradan çok kısa başlayayım. Şap, yani çimento, kum, agrega, işte su ve gerekirse katkı maddelerinden oluşan ve genelde de betonarme döşeme üzerine uygulanan ve yük taşıyıcı olmayan bir final tabaka. Şimdi şap ne için kullanılıyor? Çok özet sunumda olmamasına rağmen oradan başlayayım ve devam edelim birlikte. Sizin de bahsettiğiniz üzere zemin düzlüğünü sağlamak, ısı ses yalıtımını desteklemek, yük dağılımını sağlamak, aslında hafif yükleri homojen şekilde yaymak veya zemin kaplamasını üzerine gelecek kaplamayı korumak ya da kaplama altı koruma katmanı oluşturmak. Şimdi bizim özellikle Türkiye'deki inşaat endüstrisinde kullanılan birkaç çeşit şap var. Ve maalesef aynen sizin de bahsettiğiniz üzere bence de yeterince önemi
önem gösterilmiyor. Bu şaplar hangileridir derse işte geleneksel şap, kum, çimento, su. Yani en düz reçeteyle. İşte kendiliğinden yayılan self-leveling dediğimiz şaplar, lif katkılı şaplar, endüstriyel şaplar, bunlar biraz daha yüksek mukavemetli şaplar. Veya işte yerden ısıtma sistemleri, özellikle son 10 yılda konutlarda kullanılmaya başlanan yerden ısıtmanın üzerine kullanılan şaplardır. Şimdi şaplarda şantiyelere baktığımız vakit, bu arada ben şimdi Instagram'da görüyorum, hızlıca ve şiddetle Google Meet'e katılmalarını tavsiye edeyim. Biz göremiyor muyuz sunumu demişler. Ahmet Bey sağ olsun paylaşmıştı Google Meet. Evet. Hikayede var arkadaşlar. Linki var hikayede. Son hikayemde var story'de. Maalesef Instagram sağ olsun bir ekran paylaşımına müsaade etmiyor. Onun için Ahmet Bey'le böyle bir çözüm bulduk. Hem oradan, yani hem Instagram'dan hem de Google Meet üzerinden ekran paylaşımı yaparak sunumu sadece Google Meet'te verebiliyoruz. O da tamamen teknik. Evet. Bu arada Udemy'de diyorum. Google Meet'ten kayıt yapıyoruz. Bunu da YouTube kanalımızda da paylaşacağız. Biraz kırparak, keserek, hızlandırarak YouTube'dan da paylaşacağız arkadaşlar. Okay. Şap ile ilgili en çok şikayetlerden bir tanesi, en baştaki, şapın çatlıyor olması. Yani şap, önce bence buradan başlamak gerekir. Bir şap neden çatlar kısmını ele almamız gerekiyor. Şapı kalınlığından tamamen bağımsız olarak da öncelikle rötre, yani büzülme çatlakları nedeniyle, büzülme nedeniyle çatlar. Bu ne demektir? Şap kururken içerisindeki suyu kaybeder ve hacmi küçülür. Küçüldüğü için de bu yüzeyde çatlaklara neden olur. Bu bir çatlak sebebidir. Termal genleşme dediğimiz, yani sıcaklık değişimleriyle oluşan hareketler çatlamaya neden olur. Eğer şap içerisinde bir donatı kullanılmıyor ise çatlayabilir. Ki bu donatıların 4-5 farklı varyasyonu vardır. Yani alternatifleri çoktur şapların içerisinde kullanılan donatıların. Son olarak da derzin, yani daha doğrusu şapın olması gerektiği gibi planlanmamasından kaynaklanabilir. Şimdi bu şap çatlaklarının aslında neyden kaynaklandığını anlattığımız maddeler diyeyim en kısa haliyle. Fakat bu çatlak tipleri, yani totalde 4 maddede topladığımız bu çatlak tipleri neye neden olur kısmını da neyden neden olur kısmını da bir incelemek gerekiyor. Yani şimdi mesela ince yüzey çatlaklarına rötre çatlakları dedik. Diagonal gerilim çatlakları olur, çaprazlar. Bunlar termalden kaynaklanır. Alt tabakadan kaynaklanan ve üstteki şap tabakasına sirayet eden çatlaklar ortaya çıkabilir. Ve geniş, yani aşırı yükten kaynaklanan yapısal çatlaklar da ortaya çıkabilir. Şimdi sağ olsun hemen sorularda da gördüm ben Google Meet üzerinde. Şimdi bu çatlaklar neye sebep olur? Şap çatlar, okey. Yani senelerde sizin de bahsettiğiniz gibi çok da önem vermiyoruz. Çatlıyor, çatlasın ne olacak şeklinde devam ediyor olsak da şimdi bu şap çatlaklarının kısa ve uzun vadeli bazı problemlere yol açıyor. Şimdi bu problemlerden kısa vadelilerle başlayalım hemen. Hemen bir probleme yol açacak hem şantiyedekileri hem de işte örnek veriyorum bir konut projesinde final kullanıcıyı etkileyecek kısa vadeli problemler. Estetik bozulma. Yani zeminde zaten ilk gözle görünen çatlaklar hem oradaki, yani şantiyede çalışanı, hem de eğer görür ise final kullanıcıyı zaten rahatsız edecektir ve memnuniyetsiz olarak bir memnuniyetsizlik etkisi bırakacaktır. Yani yeni teslim ettiğiniz bir projede bile ya bu zaten eski ve hasarlı izlenimi bırakmayı hiç kimse istemez. Bu bir tane sonuçlardan bir tanesi.
Kaplama zeminin bozulmaları bir sonuçtur kısa vadede. Yani şapın üzerine serilen parke, seramik, vinil kaplamalarda kopmalar olabilir, kalkmalar olabilir. Bunlar yaşanır. Eğer alttaki şap çatlar ise ve bu çatlaklar devam eder ise bütün oda ya da o total metrekare boyunca çatlağın hareketi aynı zamanda kaplamaya zarar verdiği gibi üstüne bir de yeniden işçilik gerektirebilir. Yani tamam yaptınız, bitirdiniz, üzerine kaplama yapıldı, çatladı, üzerindekini hareket ettirdi, bozdu, deforme etti. Sıfırdan bir işçilik ve maliyete katlanmak zorunda kalırsınız. Şap çatlakları üzerinde kaplama olsun olmasın bir tozumaya neden olur. Ve bu tozumanın hem temizliğin işte zorluğu hem de hijyen sorunları bir problemdir. Özellikle işte depo, okul, hastane gibi ortamlarda bu ciddi bir problemdir. Bu tozuma problemi. Çatlaklar aynı zamanda, yani şaptaki çatlaklar aynı zamanda yük aktaran alanlarda diyeyim, şapın taşıma gücü olması gerekmiyor olmasına rağmen çok ciddi oranda azaltır. Örnek vermek gerekirse mesela bir depoda forklift'tir, transpalettir gibi çok da ağır olmamasına rağmen ağır olan araçların yük geçişlerinde ezilmeye, oyulmaya, sonra o ezilmeler, oyulmalar daha da şiddetli ve büyük çatlaklara neden olur. Buraya kadar hani özetle kısa vadede başımıza iş açabilecek problemlerdir. Uzun vadede neler olabilir? Uzun vadede en büyük problemlerden bir tanesi nem ve su geçirgenliği. Yani nem su geçirgenliği nedir? Bu çatlaklardan nem veya su, sıvı, hatta işte depo üzerinde mesela kimyasallar sızar, alt kata zarar verir. Eğer bir konut projesinde yerden ısıtma sistemi var ise izolasyon performansını düşürür. Yine konutlarda küf oluşturur, bakteri oluşturur ve bu bütün oradaki final kullanıcının yaşam kalitesini etkiler, maliyete sebep olur, işçiliğe sebep olur. Yine uzun vadeli problemlerden bir diğeri, şimdi yıllar içinde bu çatlaklar ilk çatladığı gibi maalesef durmuyor. Zamanla bunlar genişleyerek taşıyıcı olmamasına rağmen şapın işlevini yitirmesine sebep oluyor. Çünkü o çatlaklar ilk başta belki mikroydu, 1 milimdi, 2 milimdi çatlağın eni. Ama bu genişleyerek devam eder ve üstündeki o kaplamanın yükünü düzgün taşıyamamasına neden olur. Ve sizin en ufak bir hareketinde kaplamaya da zarar verir, haliyle alttakine de zarar verir. Evet. Yine konutlarda, özellikle konutlarda yerden ısıtma sistemindeki işte o çatlaklar, yani yerden ısıtma sisteminin üzerindeki şapta oluşacak çatlaklar boruların etrafında farklı sıcaklık davranışları oluşturur. Bu neye neden olur? Bir, zaten o borunun zedelenmesine neden olabilir. Çok büyük baş ağrısıdır yerden ısıtma sisteminin hasar alması. İki, hasar almamış olsa dahi en azından bir süreliğine ısının düzensiz yayılmasına sebep olur. Enerji verimliliğini düşürür. Ne olur? Finalde ay sonunda sizin bir birim ödediğiniz 1.7'ye 2 noktaya, işte 2'ye 2.3'e çıkar. Çünkü artık verimli bir şekilde ısıtmıyorsunuzdur. Son olarak da bunlardan kaynaklanan uzun vadeli tarafta sürekli olarak bir bakım yenileme ihtiyacı doğar. Ve bu bakım yenilemede işte yok dolgudur, yok tamiracıdır, yok işte o şapın üzerindeki kaplamanın tekrar yapılmasıdır veya onarımıdır gibi hem zamana hem de paraya mal olur. Kısa ve uzun vadede de yol açacağı problemleri bunları sayabiliriz. Ahmet Beyciğim yine sizdeyiz eklemeleriniz için. Şapta yani ben kendim şantiyede yaşadığım problemlerden bir tanesi şap çatladığı zaman üzerine yaptığınız kaplamanın özellikle laminant parkede yüzer sistem yaptığınız yani birbirine klipslerinden geçerek yaptığınız laminant parkede boşluklar kalıyor. Çünkü şap çatladığı zaman arada kod farkı da oluyor arkadaşlar. Ya bununla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Bir de en büyük problem şu.
özellikle ıslak hacimlerde şapın üstüne yaptığınız su izolasyonu, şapın üzerine yaptığınız su izolasyonu, şap çatladığı anda izolasyon çöp arkadaşlar. Şap çatladığı anda izolasyon çöp. Yani o yüzden ben mesela uygulamalarımda şantiyede eğer şap içinde özel bir çatlamayı önleyici, işte birazdan onlardan bahsedeceğiz. Elyaf katkılar, işte tel donatılar gibi vesaire. Katkı kullanmıyorsam eğer, kullanma imkanı yoksa, müteahhiti ikna edemiyorsak, öyle söyleyeyim. Mutlaka hem şapın altında hem de üstünde izolasyon yaptırıyorum. Yani hem beton tabakasında bir izolasyon yaptırıyorum. Sürme izolasyon, işte yarı elastik oluyor genelde. Hem şapın altında yaptırıyorum hem de şapın üstünde bir izolasyon uygulaması yaptırıyorum. Çünkü o şap mutlaka çatlıyor arkadaşlar. Ve bugün ben şantiyelerin herhalde %80'inde %90'ında şap üstüne izolasyon yapıyorlar. Islak hacimlerde. Hep öyle görüyorum. Banyolarda, WC'lerde. Arkadaşlar o izolasyon bir süre sonra şap çatlıyor ve mesela şapın çatlak sebeplerinden biri de binanın da hareketi aslında. Hani belki o konuyla ilgili şey yapmadık ama binanın depremden ya da binanın kendi oturmasından kaynaklı da şap çatlayabiliyor. Çünkü şapın hiç çekme gerilmesi yok. Çekme gerilme dayanımı hiç olmadığı için hemen çatlıyor. Beton öyle değil tabii. Beton daha zor çatlıyor. Yani ilk başta çatlamazsa ondan sonra çatlaması daha zor betonun. Tabii beton da çatlıyor mutlaka ama şap çok daha dayanıksız çatlaklara karşı. O yüzden şap çatlıyor ve mutlaka ıslak hacimlerde hem altına hem üstüne izolasyon yapmak zorunda kalıyoruz. Hani şap çatlağının yol açtığı problemlerden bahsediyorduk. Evet. Yani şap çatlağı birçok probleme yol açabiliyor. O yüzden çatlamasın abi. Şap çatlamasın. Çatlatmayın. İyi davranın şu şapa diye konuyu bağlayayım madem. O zaman devam ediyoruz Ahmet Beyciğim. Yani şöyle farklı yani en sık kullanılan 4 veya 5 tane yöntem var. Şap çatlaklarını önlemek için. Ben Bir buraya tanesi 4'ünü ekledim. sulamak. Sulamayı yazmamışsın. Aynen doğru. O base zaten yani temel. Onun üzerine bunlar ekleniyor. Birincisi şapın içerisinde donatı olarak çelik hasır kullanımı bir yöntem. Şimdi Q131'den çok özür dilerim. Q131'den Q189'a kadar farklı çelik hasırlar kullanılabilir. Çelik donatı olaraktan şapın içerisinde. Ve bunu kullanma amacı da Bunu kullanan var mı ya? Yani normal endüstriyellerde görüyoruz. oda evet. Endüstriyellerde görüyoruz. Evet. Konutlarda falan çok Yok. ben hiç görmedim. Çok da ihtiyaç olmuyor çünkü çelik hasır kullanımının nasıl amacı? Yani şap içindeki o sizin biraz evvel çekme gerilmesine mukavemetli değil kısmını halledebilmek için kullanıyorlar. Yani Evet. çelik hasırı kullandığı anda artık o şap çekme gerilmelerini kontrol edip çatlak oluşumunu azaltıyor. Sonradan oluşabilecek mesela deprem esnasındaki çatlakları azaltıyor. Şimdi çelik hasır kullanmanın avantajı nedir? Ki endüstriyeldedir daha ziyade. Yüksek bir çekme dayanımıyla şapı böyle donatılı bir hale getirir. Yani betona aslında böyle bir zemin betonuna yaklaştırır diyebiliriz bu anlamda ve taşıma kabiliyeti artar. Ama haliyle böyle bir uygulama yaptığınızda bazı dezavantajları beraberinde getirir. Mesela konutta kullanılmamasının sebepleri ya da bu dezavantajlardır diyebiliriz. Çünkü şap kalınlığını zaten kafadan bir artırır net bir şekilde. Yani değişmekle birlikte minimum 5-7 santime bir çıkarsınız. İhtiyaç olmamasına rağmen eğer bir çelik hasır kullanıyorsanız. Bunun yanında bir korozyon riski çelik hasır olmasından dolayı her zaman vardır. Ve yer değiştirme riski nedeniyle yani çelik hasırın şap içerisindeki oynaması sebebiyle Evet.
etkisiz kalabilmesi de bir ihtimaldir çelik asit. Çünkü üst katmana olabildiğince yakın olması gerekiyor. Aynen öyle olması Değil mi? gerekiyor. Evet. Ve haliyle bu şimdi sağlanamaz ise aslında koyduğunuz o masraflı Hiçbir çelik faydası, asit evet. etkisiz olabilir bir süre sonra. Diğer bir yöntem, bunu sıklıkla görüyoruz. Fiber katkılı şaplar deriz biz buna. Cam elyaf veya karbon elyaf ile kullanılarak, yani şap içerisine karıştırılarak diyeyim, şap dökülür. Burada da asıl amaç mikro çatlakları azaltmaktır fiber şap kullanımında. Çünkü şap içerisinde kullandığınız bu lifler, cam veya karbon fark etmeksizin ki genelde cam tercih edilir. 5, 7, 8, 10, 12 milim şeklinde kırpılmış elyaflardır bunlar. Şap içerisine karıştırılır. Bir pompa marifetiyle dökülür şap uygulanması gereken yere. Şu avantajı şudur, fiber kullanımının. İlk başta o, yani kürlenme sürecinde ilk 20, 28, 30, 35 günlük aşamada mikro çatlaklara karşı dayanımı arttırır. Ve genel anlamda da o çatlakları engeller. Ama bunun yanında bazı başka dezavantajlar getirir. Ki fiber elyaf karışımlı şaplar konutlarda sıklıkla kullanılır. Biz sıklıkla görüyoruz açıkçası. Evet. Makro çatlakları önleyemezsiniz. Fiber elyaf karışımlı şap ile. Yani büyük çatlaklara çok da etkili değildir. En büyük problemlerden bir tanesi bu fiber elyaf ya kırpılmış elyaf diyelim. Ki genelde de endüstride öyle bilinir. Kırpılmış elyaf olarak bilinir. Şap içerisine karıştırdığınızda homojen dağılmaz. Ne yaparsanız yapın homojen dağılmasını %100 olarak sağlayamıyorsunuz. Ve haliyle o döktüğünüz şap her yere homojen bir şekilde dağılmıyor. Bazı yerde çok birikiyor, bazı yerde az oluyor, bazı yerde yüzeye çıkıyor, bazı yerde hiç olmuyor. Böyle bir dezavantajı var. Başka bir dezavantajı, bu içerisine katılmış olan kırpılmış elyaflar şapta yüzeye çıkabiliyor ve yüzeye çıkan elyaflarda üzerine eklenecek olan ya da uygulanacak olan kaplamayla uyumsuzluğu arttırıyor. Yani orada ekstra işler çıkartabiliyor. Bir diğer yöntem genleşme ve işte kontrol derzleri, biraz evvel sizin bahsettiğiniz daha büyük alanlara şap uygulanır iken işte belli alanları bölerek, keserek diyeyim şapın uygulanması bir yöntemdir. Buradaki amaç da şudur, şapın hareketini kontrol alıp aslında çatlığı yönlendirmek. Yani o çerçeveye aldığınız kısımdaki çatlak başlar, bir tanesinde başlar. Ve siz bir sonraki o büyük alandaki diğer tarafa çatlağın devam etmesini bir şekilde engellersiniz bu kontrol derzleri ile. Buradaki peki bunun dezavantajı var mıdır? Vardır. Sadece bir kısmı çatlaktan korursunuz ama hepsinde aynı anda mikro veya makro çatlaklar görebilirsiniz. Çatlamayı bu yöntem durdurmaz, sadece yönlendirir. Yani birinde tutarsınız, diğerine geçmesini engellersiniz ve hepsinde farklı olur. Sonra bunları tamir etmek durumunda kalabilirsiniz. Ayrıca bu derz dolguları zaman içerisinde bozulur, ezilir, çatlar, malumunuz kırılır. Ve estetik açıdan da açıkçası çok da iyi görünmez bu kontrol derzleri. Buraya eklediğim son yöntemlerden bir tanesi de aynen fiber katkılı şap dediğimiz, yani kırpılmış elyafın uygulandığı gibi bir de çelik tellerle karışım yapılan şaplar vardır. Bunlar genelde soğuk çekilmiş çelik tel donatı diye geçer. Ve Türkiye'de de kullanılan, sıklıkla sahada kullanılan çok meşhur da bir marka vardır. Hatta ben Google Meet'te gördüm yorumlarda. Bu çelik tellerin karışımı da aynı mantıkla şap içinde çekme ve eğilme dayanımını arttırıp çatlak oluşumunu azaltmaya çalışır. Ve bu görevi de yerine getirir.
Bu yöntemin en büyük avantajlarından bir tanesi eğilme ve çekme mukavemetini arttırdığı için ve o şap içerisindeki yayılma özelliği sayesinde böyle bir 3 boyutlu donatı etkisi yaratır çelik teller. Bu yöntemin de farklı dezavantajları vardır. Örneğin yani yüksek bir dozaj gerektiğinde şap kıvamı bozulabilir. Çünkü içerisine bu kırpılmış elyafta da yaşanır, bu yöntemde de yaşanır ve işlenebilirliğini düşürür şapın uygulama esnasında. Yine sahadan sıklıkla duyduğumuz böyle baş verme diye tabir edilen tellerin, yani o soğuk çekilmiş tellerin şöyle küçük küçük, yine farklı milimetrelerde ölçüleri vardır. Yüzeye doğru çıkarlar ve yüzeye çıktıklarında hem estetik görünüm bozarlar hem de aynı zamanda kaplama, üzerine yapılacak kaplama açısından da bir uyum sorunu yaratır. Korozif ortam, yani sonuçta bir kere zaten bir harç, bir şap, bir içerisinde çimento olan bir likitle girift olduğu için, öyle değil mi? Paslanma riski her zaman var ve paslanır. Yüzey donatısı kadar etkili olmasa da rötre kaynaklarında ya da mikro çatlaklarda etkilidir. Şimdi burayı, şuradaki maddeleri bitirmiş olmama rağmen bir not ileteyim. Bunu sıklıkla sahadan duyduğumuz için şu an iletiyorum. Kırpılmış elyaf veya işte çelik tel ile karıştırılmış şaplarda konutlara uygulanırken bir pompa kullanılıyor. Özellikle yüksek katlı konutlarda, örnek veriyorum, mesela 24. kata bir şap uygulanması gerekiyor ve o pompayla çıkıyor. En büyük şikayetlerden bir tanesi, kırpılmış elyafların veya bu çelik tellerin pompada işte 1 saat uygulama, 2 saat uygulamadan sonra bir tıkanıklığa yol açması. Sonra bütün işin durdurulup işte o ekibin aşağıya gelip pompayı sıfırdan temizlemesi, o tıkanıklığı açması, sonra tekrardan pompayı başlatıp işte uygulama yaptıkları kata çıkıp devam etmesi gibi bir şikayeti sıklıkla sahadan duyuyoruz. Ama genel anlamda mevcut çözümler bunlardır. Her birinin bir avantajı ama eş zamanlı olarak da dezavantajları vardır. Ya şimdi tabii şunu söylemek istiyorum ben. Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Şantiyelerde özellikle maliyetlerin bu kadar kısıldığı bir dönemde şap en sona bıraktığımız konulardan bir tanesi. Ona gelene kadar hani daha başka önceliklerimiz oluyor. Burada tabii bunu bizim teknik elemanlar olarak işverenlerimize mutlaka anlatmamız gerekiyor. Özellikle demin bahsettiğim izolasyon konusunda şap çatlağı çok önemli arkadaşlar. Balkonlarda, mesela balkonlardaki su izolasyonlarında birçoğunun sebebi balkondan diğer kata su gelmeyle alakalı, birçoğunun sebebi şapın çatlaması ve oradaki izolasyonun atıl hale gelmesi. Çünkü daha uygun fiyatlı olsun diye yarı elastik malzemelerle sürme bir yalıtım yapılıyor. Hani membran tarzı bir yalıtım yapılsa, tabii onun da dezavantajları var ama membran tarzı yalıtımın hani en azından esneyebilen bir malzeme, ya işte kendi uzunluğunun bilmem kaç katı falan. Ama maalesef şap çatlıyor ve bu şapın çatlamasının da büyük zararları oluyor. Bunun için biraz daha hani buradaki çözümlerden hangisini yaptırtabiliyorsak, tabii mesela çelik hasır kullanımı falan hani bizim özellikle konut tarzı yapılarda çok mümkün değil tabii ki. Hani daha büyük şeyli yerlerde belki yapılabilir. O da ben hani şapın içine çelik hasır kullanımı çok mantıklı gelmiyor bana. Uygulanabilir gelmiyor. Evet, kırpılmış elyaf ben de kullandım. Arkadaşların demin marka adı vererek söylediği Dramix tarzı malzemeleri ben de kullandım ama bunlardaki en büyük problem homojen dağılım. Betonda da kullandık mesela Dramix'i biz. Bir keresinde şapta da kullanmıştık. Bunlardaki en büyük problem böyle sivri sivri baş veriyorlar. Hani ekinler baş vermeden
Neydi o Recep İvedik'te? Neydi o ya? Kör buzağı toparlamazmış diye bir laf var ya. Onlar da hakikaten böyle böyle baş veriyorlar. Dramix özellikle. Böyle şapın betonun üzerinde böyle sivri sivri şeyler görüyorsunuz ve o en sonunda helikopter yaptığımızda zaten hepsi açığa çıkıyor. Yani buradaki malzemeler şeyden uygulama yöntemlerinden kendi şantiyenize göre uygulanabilir bir yöntem seçmelisiniz. Ama şunu tekrar söyleyeyim arkadaşlar, SHAP bence çok önemli bir uygulama. Bütün imalatların üzerinde yer alan aslında hani o en son kaplama hariç. SHAP'ın çatlaması sizin oradaki mekanik tesisatınıza da zarar veriyor. Yani yaptığınız su tesisatı bilmem ne vesaire. Çünkü bunlar da SHAP'ın içinde oldukları için SHAP'ın çatlaması bunlara da zarar veriyor. Bir de SHAP mesela belli bir kalınlığın altındaki şap çatlıyor. Belli bir kalınlığın üstündeki şap da çatlıyor. Optimum kalınlığı bulmanız lazım. Biz mesela şey yapıyoruz şantiyelerde, diyoruz ki kot alıyoruz. İşte diyoruz ki en yüksek yerden en az 3 santim atalım diyoruz. Çünkü 3 santimin altındaki şap zaten çatlıyor. Ama eğer döşeme betonunuz düzgün değilse en yüksek yere verdiğiniz 3 santim en düşük yerde bu sefer 10 santimlere çıkabiliyor. 10 santim olan şap da çatlıyor. Çok kalın da çatlıyor, çok ince de çatlıyor. Yani hakikaten zor bir konu aslında. Yani detaylı bir konu. Şapın çatlamaması. Tabii şimdi bütün bu mevcut çözümleri söylemişken bu arada buraya yazmadığım tabii ki mesela reçetesi ile yani şapın içerisine konan katkılar ile kimyasal katkılar ile de çatlaklar önlenmeye çalışılır. O da bir yöntemdir. Şimdi tabii burada sağ olsun Ahmet Bey ile birlikte en azından benim bulunma amaçlarımdan bir tanesi hem bu teknik anlamda sohbeti sizlerle gerçekleştiriyor olmak hem de aynı zamanda da biz Soliden Keltex tarafında nasıl bir çözüm bulduk ve o çözüm nedir de anlatmak için buradayım. Şimdi bir öncekinde ümit ediyorum aramızda bizim Solidian 1x'i yani duvar donatısı bu depreme ve hatıla karşı ürettiğimiz ürünle ilgili yaptığımız canlı yayına katılanlar vardır. Malumunuz onlar için ve yeni arkadaşlar için bahsetmek gerekirse biz Solidian Keltex olarak üretici olarak metalik olmayan donatılar üretiriz. Yani bu donatıların tamamı ya cam elyaftan ya karbon elyaftan ya da bazalttan mamuldür. Ve cam, karbon veya bazalt ürünlerin tamamı paslanmaz ve camın da alkaliye dayanımlı hali AR glass'tır ve biz o ürünlerin birçoğunu da AR glass'tan üretiyoruz. Şimdi biz şap çatlaklarını engellemek amacıyla bizim böyle bir ürünümüz var. Ve bu ürünün adı da Solidian Prima Floor'dur. Solidian Prima Floor biz cam elyaftan ürettik ve bu ürünü her tip şap ile kullanabiliyorsunuz. O en başta bahsettiğimiz işte geleneksel şaplar, self-leveling'ler, kuru şaplar gibi tüm şap türleriyle kullanabildiğiniz bir üründür. Şurada gördüğünüz o fotoğraftaki evet, Meet'ten katılanlar görebiliyorlar ama Instagram'dan katılanlar için de şöyle bir şey yapalım. Yani şuradaki ürün cam elyaftan üretiliyor ve şapın içine konuluyor. Doğrudur. Evet. Ve bu her tip şapla kullanılabildiği gibi tüm çatlak tiplerini de ki ürün zaten CE belgeli bir üründür ve bir performans deklarasyonu vardır. Testleri yapılmıştır. %99 oranında bu bahsedilen çatlakların tamamını engeller. Şimdi biz bu ürünle amaçladığımız diğer yani çatlakları engelledik. Bunu zeminde şapta kullandık. Ama aynı zamanda bu ürünü üretirken başka şeylere de dikkat ettik. Onlardan bir tanesi mesela bu ürünün işçiliğinin taşınmasının ve uygulanmasının da kolay olmasıydı.
Yani şimdi mesela bizim söyleyeceğim Primaflor dediğimiz ürün ki birazdan bir uygulama videosu ve birkaç Türkiye'den özellikle seçtiğim referans fotoğraflarını göstereceğim. Bu ürün rulo halinde üretilir ve rulo halinde şantiyeye gelir. Kolayca kesilir. Yani herhangi bir Evet, makas veya o da şuradaydı galiba. Bakın o da şöyle rulo halinde geliyor. ve o rulonun eni 1 metre, rulo boyu da 50 metredir. Ve o rulonun ağırlığı toplamda 7 veya 8 kilodur. Yani herhangi bir şantiyede çalışan arkadaşımın tek eliyle kaldırıp Birim ağırlığı çok hafif. e, çünkü Primaflor'un metrekaredeki ağırlığı 130 gramdır. Veya kumlusunun ağırlığı 140 gram bölü metrekaredir. Haliyle 7 veya 8 kiloluk bir ruloyu bir kişinin rahatlıkla kaldırıp uygulayabileceği alana götürmesi büyük avantajdır. Biz onu da gözetmiştik. Ürünü üretirken ki Ar-Ge ve üretim aşamalarında. Primaflor şapkalınlığını artırmadan çatlakları önler. En büyük alameti farikalarından bir tanesi budur. Yani tabii ki işte kot alınması, alttaki zemin betonunun ya da o zeminin şekli, şemali çok önemlidir. Ama Primaflor'daki en büyük avantajlardan bir tanesi size minimum şap kalınlığında ürünün çalışmasına ve çalıştığı anda da çatlakları engellemeyi garanti eder. Bizim yaptığımız testlerde bu kalınlık 70 milimdir maksimum. Gel gelelim ki 70 milime şartlardan dolayı yani şantiyede oluşan ya da o zeminde oluşan şartlardan dolayı ulaşması çok çok zordur. Fakat 70 milime bir şapı indirebilir iseniz ürün çalışır ve bahsekon çatlakların %99'unu tamamen engeller. Peki bu başka ne yapar? İşçilik süresini zaten azaltır. Bu bahsettiğimiz rulo boyu, kilosu vesaire anlamında. Biraz sonra paylaşacağım, göstereceğim videoda, Google Meet'te göstereceğim videoda. Şimdi Samet Bey, hemen bir araya girmek istiyorum. Lütfen. Müsaade ederseniz. Şimdi arka arkaya 4-5 tane mesaj olunca aynı şekilde araya Pardon. girme gereği duydum. Şimdi bu ürüne e, şey olarak doğal olarak şimdi biz ürünü anlattık. Cam elyaf dedik. Evet. Yeni bir teknoloji dedik. Doğru. Şap kalınlığını arttırmadan şaptaki çatlakları engelliyor dedik. Doğal olarak şöyle mesajlar geldi. Ya bu zaten çok pahalı bir üründür. Değil. Bunu Türkiye şartlarında o yüzden ben devreye girmek İyi ki de girdiniz o zaman. Tam da doğru anı. Hiç pahalı değil. yani evet arkadaşlar. Yani bu şey gibi oldu ya bu. Televizyonda satışçılar olur ya böyle. Televizyon kanallarında. Arkadaşlar Haklısınız. Yani şöyle bu gösterdiğim ürün şu anda %50 indirimle. 30 dakika içinde sipariş verilirse. Öyle şeyler var ya. Ya hakikaten ben fiyatını duyduğumda şimdi zaten Samet Bey'den de isteyeceğiz o fiyatı. Arkadaşlar şok oldum ya. Şaşırdım gerçekten. Yani dairedeki maliyetini gördüğünüz zaman hani bugün bir 100 metrekare bir dairenin maliyeti hani 25 bin 30 bin lira civarlarında metrekare maliyeti desek güzel kaliteli bir daireden bahsediyorum. 20 bin liraya da mal eden mutlaka birçok insan olacaktır. Onun yanında mesela 100 metrekarelik bir dairenin 3 milyon olan maliyetin yanında ya o kadar komik bir rakam ki duyduğunuzda zaten şok olacaksınız. Yo hemen söyleyebilirim hiç şeye gerek yok. Ben biraz heyecan yaratmaya çalıştım da. Yani çünkü Ahmet Beyciğim hatırlar mısınız? Birix'de de böyle bir şey yaşamıştık. Evet Anlattık ve dendi ki ya bu kesin uçuk bir fiyat. Evet. Şu an konuşuyoruz ama biz bunu o da aynı şekilde. Söyle abi kaç para? Birix'i mesela şeyde hesaplamıştık sizle. Binde 3'ün altındaydı. Yo hatırladım. Söyleyeceğim. Alt toplamda Birix'i binde 3'ün altında çıkıyordu. Alt toplam maliyeti. Primaflor'un metrekare fiyatı şu an itibariyle 100 TL'nin altında.
bu Evet. ürünün fiyatı. 100 TL. Euro değil, dolar değil. Yani Yani 100 metrekare TL'nin altı. maliyeti. Bir Yani metrekare. bugün işte 100 metrekare bir dairede 100 metrekare kullandığınız zaman yani 10 bin lira. Maksimum. İşçiliği yok. İşçiliği yok. Yani İşçiliği yok. bunu Sadece malzeme maliyeti. sadece malzeme. Zaten toptan alımlarda %50 indirim diyoruz. Arifeciğim Arkadaşlar sen bize bunu önümüzdeki 30 ya, dakikada kesin ya, sattırıyorsun. yani Belli oldu. bugün hakikaten yani ben bir 100 metrekarede 6-7 bin liraya pazarlıkla alınabileceğini düşünüyorum. Size Samet, var Samet, mı Zahmet Samet, Beyciğim? Samet Bey'in rengi değişti. Abi Yok, 6 hakikaten 100 TL'nin 6 altında yani bir 6-7 bin liraya 8 bin liraya işte her neyse. Yani tabii ki bunu da vermek istemeyenler mutlaka olacaktır. muhakkak. Ona bir şey demiyorum. Çünkü müteahhit diyor ki abi bir sıfırdan büyüktür diyor. Yani 1 lira bile olsa sıfırdan büyük olduğu için bir maliyet getiriyor adam. Yani öyle düşünenler için bir kere vermesi zor bir masraf. Ama şunu düşündüğü zaman hani ben mesela ne diyorum? Abi hem altına hem üstüne izolasyon yapıyorum diyorum. İşte bu onu bitiriyor ya. Bu Kesinlikle. onu bitiriyor abi. Şap çatlamıyor. Üstüne yap. Yani Bambaşka bizim aslında yani geleneksel yöntemler, geleneksel şap uygulamaları ya da geleneksel çözümlerde görmediğimiz ve böyle inşaatta her bunu gün yeni çıkan buyurun. Şöyle bir esneklikten aynen bahsediyoruz. abi. Aynen Hani abi. bu esneklik bu rulo halinde geliyor zaten. Ya şimdi biz bunu hani Soliden Caltex tarafında çok yaşıyoruz. Bizim mesela işte Grit Q grubu var mesela. Böyle bir malzeme. Onlar mesela karbon. Diyorum ki mesela o malzemeye bu diyorum işte Q188'in çarpı 5 mukavemeti diyorum. Bizim tabii işte mühendislerimiz de bazen elini alıp şey diyor abi imkanı yok diyor. Değil. Şimdi bu yeni teknoloji yani biz nasıl vakti zamanında dokunmatik ekrana alıştıysak bilmem kaç sene evvel bunlara da alışacağız. Bu malzemeler artık böyle. Belki bundan 3 yıl sonra 5 yıl sonra bambaşka bir şey çıkacak ve biz ona da şaşırıyoruz. Ama şu an bu cam elyaf grubunda, karbon grubunda artık işler buraya gidiyor. Ürünler inceldi, ağırlıkları Bir de inanılmaz evet. dramatik Bir de azaldı. mesela şu var. Bir de mesela şu var. Şap çatlağını önlemek istemeyen de zaten Kullanmasına çok da gerek yok. ha ama şap çatlağını önlemek isteyenin çok fazla alternatifi yok. Hani Yok. biz mesela demin saydık ya Dramix'tir. İşte Tabii o tabii. kırpık şeyler. Ya bunları zaten şapçılara yaptıramazsınız. Tabii. Makinalarıyla basmak istemezler. Belki de tıkanır diye. Belki de hakikaten tıkanıyordur. Ondan da çok bilgim yok. Ama ya bunları ustaya o Dramix'i attırmayı, şap çatlağını önlemek için içine işte Dramix'tir, kırpıktır, şeydir. Bunları yaptırmak bir kere ölüm. Ölüm. Yaptıramazsınız. Mümkün değil ya. Ölüm. Mümkün değil. Yani Doğru. şap çatlağını önlemenin ya işte şantiyede kendi ne bileyim bol bol su vereceksiniz. Ne bileyim belki ikinci perda yapacaksınız. Üçüncü perda yapacaksınız. Yani gibi yolları Tabii tabii doğru yollar söylüyorsunuz. kullanacaksınız ama yine olmayacak. Binanın en küçük bir oturmasında, deformasyonunda o şap Çatlayacak. gene. Çatlayacak. Ona yapacak hiçbir Ama şey yok. dersiniz ki ya benim şap çatlayla pek işim yok arkadaş. Hani ben umurumda da değil. İzolasyonda çift kat yaparım. Zaten izolasyon da çok umurumda değil. Derseniz zaten yapacak bir şey yok. Burada her şey pahalı gelir Evet. insan. Haksız mıyım? Aynen öyle. Aynen. Bu arada benim mesela şu an tabii haliyle biz şimdi üretici tarafta bunu pazara da sunduğumuz için şu an önümde mesela bütün alternatiflerin fiyatı var. Bizim Primaflor yani zannediyorum en ucuz birinci ya da ikinci alternatiftir. Bütün bu avantajlarına rağmen. Ya çelik asır dediğiniz şeyin ürünün yani en küçüğünden bahsediyorum çap anlamında. Metrekaresi 150-200 TL'den başlıyor çelik asırın yani o orada ki kullanılmıyor endüstriyel değil ise ya da polipropilen lifler ya da işte bu kırpılmış elyafların kiloları 0.40'lar 0.30 eurolardan başlıyor. Haliyle o da bir maliyet ve kiloya karıştırdığınızda mesela sizin bahsettiğiniz o homojenize
olmaması problemini asla aşamıyorsunuz. Ona yapabilecek hiçbir şey yok. Sahada getirdiği işte o pompa tıkanmasıdır ya da uygulandığı alandaki dezavantajlarının getirdiği zaman ve maliyet bambaşka bir konu. Ama şeyi bahsetmiştim, kalınlıktan bahsetmiştim. Hani 70'e kadar düşürebiliyorsunuz diye. Şimdi bunu kullandığınızda zaten hem malzeme tasarrufu sağlıyorsunuz hem de düşük yükseklikli zeminler için aslında size ideal bir çözüm sunmuş oluyor. Ayrıca bence şu sıralar en önemli konulardan bir tanesi konut projelerinde. Yerden ısıtma sistemlerinin üstüne doğrudan yerleştirerek şap döküyorsunuz. Yani yerden ısıtma sistemi var, uygulandı. Üzerine Primaflor uyguluyorsunuz ve üzerine şapı döküyorsunuz. Sonra da çatlamadır, ezilmedir, kırılmadır gibi dertlerden tamamen kurtulmuş oluyorsunuz. Birazdan fotoğraflarını göstereceğim. Yerden ısıtmada peki bu yerden ısıtmanın direkt üzerine uygulanması ve şap kalınlığının azalması neye sebep oluyor? Ya da neyi fayda sağlıyor? Bir, şapı daha ince atıyorsunuz. İki, bu şap daha ince olunca alttaki yerden ısıtmanın verimi çok daha fazla oluyor. O da final kullanıcıya Evet ya, ben bazen enerji görüyorum sağlıyor. yerden ısıtmalarda 10 santim şap görüyorum. Yerden ısıtmanın Nereye üstünde. gidiyor burası? Şapı ısıtıyoruz. Şapı ısıtıyor. Şapı ısıtıyoruz. Yani daha ki bu yani bu şimdi tamam dediğiniz yani %100 haklısınız. Bu maalesef böyle Türkiye'de. Tamam inşaat tarafında bir maliyet de final kullanıcının belki 30 yıl yaşayacak orada 30 yıl çekeceği bir maliyetten bahsediyoruz aslında. Evet. O da bir avantajdır yerden ısıtma özelinde. Çünkü kalınlığı azaltmak ısıtma verimliliğini maksimize ediyor bu ürün ile. Şurada gördüğünüz aslında bir uygulamadır ama ben hem onu gösterip hem de bir video buldum. Onu böyle hızlıca izleyebiliriz. Bu bir kuru şap. Mardinli mi ustalar? Vanlılar. Vanlı mı? Vanlılar duvarcı olur ya. Bu bir kuru şap uygulaması. Evet. Primaflor böyle bir rulodur. Gördüğünüz gibi. Usta getirdi omzunda, koydu yere. Yani bir halıyı serer gibi serdi. Elindeki maket bıçağıyla kesti. Yanına devam ediyor. Burada durdurabiliyor muyum? Çok özür dilerim. Geri geleceğim. Çok pardon. Bana durdur dediğiniz yerde durdurabilirim bu arada. Çeken bir yer olursa videoda. Kenarlarda falan şey kullanmışsınız. Güzel. Bak indirme payı gördüğünüz gibi. Evet. Orada 10 santim mesela. Birbiri üzerine. Ortasında mı kullanıyoruz tam şapın? Üst tarafa doğru yakın mı? Üst katmana yakın. Yani biz Üst katmana 3'te yakın. 2'lik kısımdaki 2'ye yerleştirin deriz. Evet. Tabii. Çekme gerilmelerin en Aynen. yoğun olduğu yer. Mesela kaç santim şap en az atabiliyoruz burada? 3 santimlik şap atabiliyor muyuz? 4 Rahat santim. rahat atabilirsiniz. Çatlamama garantisi var mı? Tabii ki var. Yani burada şap kalınlığını da düşürüyor aynı zamanda. Tabii. En büyük avantajlarından bir tanesi o. Yani tamam burada mesela işte 100 TL'nin altında metrekarede bir maliyete girdik ama öbür tarafta şap kalınlığında sizin maliyetinizi azaltıyor. Zannediyorum. Evet. Video bitti. Şimdi bir de mesela şey soruyorlar. Bu yerden ısıtmada yurt dışında falan çok görüyoruz. Bu akıllı şap dediğimiz uygulamayı kullanıyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Uygulanır. Yani hiçbir problem yok. Yani ne düşünüyoruz derken şap hakkında mı ne düşünüyoruz? Yani Yoksa şapta uygulanır mı? şöyle ben mesela yerden ısıtma yaptım. Aynen böyle EPS kendi
EPS blokları üzerine şeyleri döşedim. Üzerine mesela kendinden yerleşen akıllı şap dediğimiz 1 santimlik bir şap döktüm. Ya Evet. bu ürünü kullanmazsam çatlar mı o şap? Çatlar. Net çatlar. Yani bu arada bu ürün özelinde değil. Mesela self level'da da diğer bahsettiğimiz yöntemleri kullanabilirsiniz. Ama hiçbir donatısız o şap uygulanır ise o şap çatlar. Çünkü ya şimdi burada mesela şu fotoğraflar ki siz bizzat şantiyede görüyorsunuz. Şimdi yerden ısıtmanın altında dümdüz bir zeminden bahsetmiyoruz artık yerden ısıtma sistemi Evet, uygulandığında. doğru. Girintili çıkıntılı yerleri var. En büyük dertlerden bir tanesi mesela bize çözüm sunmaya çalıştığımız ve bu ürünün çözdüğü kapı geçişleri mesela yerden ısıtmada. Geçişlerde biliyorsunuz o hortumlar böyle bir toplanır, 8-10 tanesi bir araya gelir. Ve oradaki çatlama oranı çok daha yüksektir. Ve orada mesela şapı kalınlaştırmak zorunda kalırlar eğer bir donatı yok ise. Evet. Biz mesela orada da Primaflor'u uygulatıyoruz. Ve haliyle o sorunu bertaraf ediyor. Bu mesela şu fotoğraflarda gördüğünüz proje bir villa projesi İstanbul'da. Burası yani 20 küsür villanın böyle yan yana yapıldığı bir yer ve tamamında yerden ısıtma uygulanmıştı. Yerden ısıtmanın üzerine de bir kuru şap uygulaması. Kuru şapın üzerinde şurada gördüğünüz kırmızı ürün. Bizim Primaflor farklı renklerde üretilir. Yani siyahı, grisi, mavisi, kırmızısı. Buradaki kırmızı ürün bizim Solidyan Primaflor'dur. Hemen ilerleyeyim. Burası mesela bir evin veranda, bu da bir siteydi. Terası. Yine aynı şekilde bizim kırmızı Solidyan Primaflor'umuz. Evet. Burada da uygulandı. Yani iki önceki slaytta işte teraslar, otoparklar zaten Abi bu bina tarz içerisinde. ürünler güzel ya. Yani Şimdi bu ürün özelinde şunu ben ben söylemek ben ben şöyle bir şey söyleyeyim mi? Ya bu tarz ürünler yani 3-5 seneye o kadar artacak ki kullanılış. evet, O kadar yani şimdi herkes pahalı diyor. Bunları kullanamayız diyor. Ama kullanılacak arkadaşlar. Bunlar kalite yükselmek zorunda. evet, Hani nasıl 5 sene önce, 10 sene önce C20 idi. Hatta C16 idi. 1975 deprem yönetmeliğinde C16 idi. Sonra 98'de C20 oldu. 2018'deki yönetmelikte de C25 oldu en alt beton sınıfı. Şu an C30 oldu piyasanın standardı. C30. C30'dan aşağı kimse dökmüyor. Aslında C25 dökülebilmesine rağmen kimse C25 dökmüyor aşağı yukarı. Ya burada da belli bazı şeyler yükselmek zorunda. Kalite yükselmek zorunda. Artık 20 yıl önce yaptığımız yöntemlerle imalatlar yapamayız arkadaşlar. Yapmamalıyız. Ya bir şeyleri biz değiştirmeliyiz ya. Değiştirmek zorundayız. Teknik personeller olarak biz bunları anlatmalı. Önce kendimiz öğrenmeliyiz, incelemeliyiz. Şimdi ben görüyorum mesela böyle ya bunu kime kullandıracağız? İşte ya şimdi şöyle bir şey var. Ben her zaman söylüyorum. Arkadaşlar biz sektöre yani biz derken teknik personellerden bahsediyorum. Mimar, mühendis, tekniker. Biz sektöre yeniliği getirmezsek hiç kimse getirmez. Biz getirmezsek bize ihtiyaç olmaz ki. Zaten yapıyor şapçı. Bildiği yöntemlerle 30 senedir yapıyor. Sıvacı 50 senedir yapıyor. Ya o işe bir artı katmayacaksan, yenilik katmayacaksan, bir değer katmayacaksan zaten bize ihtiyaç yok ki. Biz ne yapacağız abi? Şapçının başında bekleriz anca. Sıvacının başında bekleriz. Yani bunları anlatacağız abi. Pahalı demeyeceğiz. Ya bugün bir dairede 7-8 bin lira ya. Yani buna hala pahalı diyenler var. Ben bu ürünü arkadaşlara diyorum ki ya bir alın. Siz de bir inceleyin. Mühendis arkadaşlar bu marka değil. Başka markaları da alın varsa. tabii ki. Araştırın. Bu tarz ürünleri araştırmalıyız. Artık sektör eskiden gelen yöntemlerle gidemez abi. Betonda, sıvada, şapta, duvarda yani nerede ne varsa yenilik, teknoloji
Bunları araştırmalıyız. Şimdi bu tarz malzemeleri bu markada, daha bir sürü markada da var bu tarz malzemeler. Bunları bir araştıracağız abi. Ne olduğunu bileceğiz. Yani bu tarz ürünün olduğunu bileceğiz yani. Babadan kalma usullerle artık şap yok abi, yok, bitti artık. Sen istediğin kadar maliyette, istediğin kadar şeyde bir tane şantiye gidersin yurt dışına çalışmaya gidersin abi. Bir bakarsın ki adamlar bir şey seriyor ya yere. Onu dersin ya. Öğreneceksin abi, bunu öğreneceksin. Burası bir konutun, burası Sakarya. Bizim partnerlerimizden bir tanesi uyguladı. Otopark zemininde de Primoflor'u uyguladılar. Arkadaşlar bunun numunesinden ve katalogdan isteyenlere de Samet Bey gönderecek. Adreslerini verirlerse DM'den Samet Bey'in Solidyen Keltex Yani, değil mi? tabii şöyle yapabiliriz. Bizim hem şu an Google Meet'ten Instagram'da Mert Türkkan Bey var. Bizim yapı grubu satış müdürümüzdür. İnşaat mühendisidir. Ona, bana, DM, Solidyen Keltex'e nereden arzu ederseniz hızlıca kargolarız. Hiç problem yok. Tamam. Memnuniyetle. Soru cevap kısmına geldik. Dilerseniz başlayabiliriz. Ben gördüm birkaç tane. Bir yorum gördüm. Çok özür diliyorum. Oraya bir şey gördüm. Bir yorum sağ olsun denmiş ki akıllı şap kesinlikle çatlamaz. Akıllı şap çatlar. Evet, yani demin benim sormak istediğim de oydu. Yani Akıllı şap çatlar, kesinlikle çatlamaz maalesef diyemiyoruz. Akıllı şapı doğru uygulamazsanız çatlar. Çünkü akıllı şap nedir? Kendiliğinden yayılan katkılı ve yüksek performanslı bir şap karışımıdır. Şimdi bu şap karışımını, bunun içerisinde polimer katkı vardır, lif vardır vesaire vesaire. Uygulaması düzgün olmaz ise çatlar. İçinde donatı yok ise, kırpılmış elyaf, çelikler veya bambaşka bir şey yine çatlayacaktır. Akıllı şaptaki akıllı kısmı çatlamamasından değil, leveling kısmından gelir. İlk sorudan başlayalım mı Ahmet Beyciğim? Bu soru size. Tabii başlayayım. Tamam, şap sulanır mı? Siz dediniz ki çimento olan her şey sulanır. Nokta. Şapta özellikle duvar dipleri çatlıyor. Sizce sebebi nedir hocam denmiş. Ahmet Beyciğim bu da size anladım. Estağfurullah ya, biz hoca değiliz ya. Hocam ben hiç değilim. Siz buyurun ne olur. Abi duvar dipleri çatlıyor. Yani bu şeyden dolayı, genleşmeden dolayı, eğer duvar diplerinde mutlaka o şeylerden kullanmak lazım. Bantlardan, esnek bantlar dediğimiz o yani şapın genleşmesine izin verecek mutlaka kenar bantlarından kullanmamız gerekiyor. Eğer kenar bantlarından kullanmazsanız şap genişleyecek alan bulamıyor. Ya kenarlardan ya işte orta bölgesinden bir yerlerden çatlamaya başlıyor. Duvar dipleri o yüzden evet sıkıntı, bu yeterli genleşme boşluğunun bırakılmaması. Bir de şeydir zaten stresin en çok olduğu alandır. O kenarlar, köşeler vesaire. Evet. O zaman bir diğerini gördüğüm için hemen söyleyeyim. Şapın üstüne seramik gelecek. Çatlaması sorun olmaz. Evet, buna zaten cevap vermiştik. Evet, seramik nerede gelecek? O önemli. Eğer banyoda ya da balkonda geliyorsa şapın çatlaması sıkıntı. Şapın üstüne bir izolasyon yapıyorsan orada bir sıkıntı. Eğer mesela yerden ısıtma yaptın, seramik yapmak istiyorsun yerden ısıtmanın üstüne. Burada da şapın kalınlığı devreye giriyor. Şap kalınlığını da bir şekilde azaltmamız gerekiyor. Çatlamayacak kalınlığa ulaşmak için normal yollarla şapın hani böyle 4-5 santim şap atmamız gerekiyor. İşte ama bu sefer de şapı ısıtma devreye giriyor. Yani bir sürü problemler yani. Şap kalınlığını minimumda tutmamız lazım. Minimumda tuttuğumuzda da çatlamamasını sağlamamız lazım. Daki kalınlığı 0,3 milimetre diyor. Kadar sorun olmaz. Belçika'da şapın çatlamaması için şapın içine tel ızgara düşüyoruz demiş. Evet. Doğrudur. Biraz daha bahsettiğimiz yöntem. O da bir yöntem bu arada. Yani engellediği sürece yöntemdir. Şapta çimento kum oranı arkadaşlar şeyde diyor ki Çevre Şehircilik'in birim fiyat tariflerinde 1 metreküp kuma 400 kilogram çimento diyor. Yani şöyle hesap yapıyorum. Şapçıların kullandığı şap makinelerinin kazanı.
200 desimetre küp gibi şey alıyor. Tam doldurmuyorlar. Bazen 170-180 desimetre küp. Desi diyoruz ya işte. Ama 200 desi desek yani 1 metreküpte 5 tane şey dolduruyorlar kazan. 400 kilogram bölü 5 80 kilogram. Yani bir kazan şapa 80 kilogram çimento koymaları lazım. Çevre Şehirciliğin tarifinde, birim fiyat tarifinde. Peki ne kadar koyuyoruz? 3 çeyrek. Piyasada artık şey olmuş. Klasikleşmiş deyim gibi 3 çeyrek. Evet. Sultan Gazi 180 desi kum alır diyor. İşte 180-200 arası. 3 çeyrek ne kadar yapıyor? 50 kilogram 37,5 kilogram yapıyor. Yani bir torba çimentonun 3 bölü 4'ü. Yani 80 kilogram koymamız gerekirken yarısı kadar bile koymuyoruz. Yani burada ciddi bir çimento problemi çıkıyor. Zaten 3 çeyrek konulan şaplar ayağınızla kazıyabiliyorsunuz. Yeterli mukavemete erişmiyor maalesef. O yüzden hani belki 80 çok gibi de gelebilir bazılarına. En azından bir torba diyorum ben. En az 50 kilogram. Bir kazana 50 kilogram bir torba koydurmanız lazım. O da şapçıların başında durmanız lazım. Kavga etmeniz lazım. Bu da şantiyenin en büyük problemlerinden biridir zaten bu. Şapçılar çünkü onların yerleştirmeleri biraz zor oluyor. Çimento ne kadar artarsa o şapı yerleştirmek yani yerine yerleştirmek daha zor oluyor. O yüzden bu şantiyenin kanayan yaralarındandır. Hep 3 çeyrek, 3 çeyrek, 3 çeyrek diye giderler. Anca böyle başına bir tane adam dikebilirseniz ya da ustayla en başından bu şekilde pazarlık edip fiyatını da buna göre veriyorlar. Şimdi atıyorum 100 lira diyor şapa ama siz bir torba atacaksınız deyince 120 liraya çıkartıyor. Yani o yüzden müteahhit de diyor ki ya diyor 100 liralık şaptan atsın diyor. Neyse oralar derin konular. Primaflor'un uygulaması hakkında bilgi verebilir misiniz demiş. Kısaca bahsedebilirim. Çünkü tahmin ediyorum Instagram'da video görünmediği için 1 metreye Evet. 50 metrelik rulolar halinde şantiyeye teslim edilir. Bu rulolar uygulayacağınız, şapı uygulayacağınız alana gerçekten bir halı misali serilir. Çünkü hem hafiftir hem kesmesi kolaydır. Maksimum 10 santim birbiri üzerine indirilir. Alttaki zemine sabitlemenizi gerektirmez. Sabitlemenize gerek yoktur. Bazen self-level shop'larda sabitlemek gerekebiliyor ama şöyle bir sabitlemekten bahsediyoruz. Minicik bir klipsle bir veya iki yerden tutturmaktan bahsediyoruz. Ve sonra da uygulanır. Ahmet Bey de bahsettiği gibi yarın onu paylaşacak videoyu oradan da veya bizim web sayfamızdan da uygulama videosunu görebilirsiniz. Yani çok çok basit bir uygulamadan bahsediyoruz Primaflor için. Evet. Sanırım sorular da bitti. Bende var bir tane. Tamam. Ahmet Beyciğim hemen onu cevaplayayım. Şuradan bilmiyorum özel gelmiş nasıl oldu bilemedim onu. Deprem yönetmeliğinde karşılığı var mı demiş. Evet var. Yani hem TBD'ye hem de EN Nerede var? 13.412'ye göre uyumludur. Bu tip bir donatı deprem yönetmeliğinde geçmez. Ama Evet. fiber olarak yani deprem yönetmeliğinde fiber olarak geçen kısımdan dolayı ve EN 13.412 standardından dolayı deprem yönetmeliğine bu ürün ve CE sertifikasına sahip olmasından dolayı uyumludur, uygundur. Birisi Mesela bu ürünü şeyde de kullanabilir miyiz? Duvar, kiriş birleşim yerlerinde sıva pilesi olarak. kullanıldı açıkçası. Bizim Öyle mi? yani Sakarya'da sağ olsun bir partnerimiz var. Yani O parça kullandı. ekonomik de olabilir. Kullandı ve çalıştı dedi. Yani normalde Öyle şimdi mi? bizim üretme amacımız o değildi. Çünkü bu bahsettiğiniz uygulama için bizim başka bir ürünümüz var. Ama dedi ki ben bunu kullandım ve oldu dedi. Kullanmış. Yaratıcı en azından. Yaratıcı olmuş. Evet. Samet Bey teşekkür ediyoruz size. Güzel bir canlı yayın oldu. Birlikte konuştuk. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum.
Çok çok teşekkürler. Herkese teşekkür ediyorum. İzleyen, dinleyen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki canlı yayında inşallah görüşmek üzere. Herkese teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar, teşekkürler. İyi akşamlar.